Milattan önce 4. yüzyıldayız. Akdeniz'in en ihtişamlı, en zengin ama nasıl diyeyim bir o kadar da ölümcül güç merkezlerindensin şu an. Sirakuza tiranı 1. Dionysius'un sarayı burası. Etrafında altın varaklı devasa sütunlar var. Havada böyle genzi yakan çok ağır bir tütsü kokusu. Her köşede birbirinin kuyusunu kazan soylular falan. Ve karanlık bir entrika ağı var tabii. Her an tetikte olmayı gerektiren bir yer. O sarayın koridorlarında yürürken attığın her adıma inanılmaz dikkat etmen gerekiyor. Çünkü en ufak bir yanlış söz, tiranın bir anlık öfkesi, kendini bir anda sürgünde ya da doğrudan celladın önünde bulman için yeterli. Çok korkutucu bir ortam. Öyle. Burası felsefi tartışmaların yapıldığı, o bildiğimiz sakin, huzurlu bir akademi falan değil. Burası gücün, kibrin ve lüksün en vahşi haliyle yaşandığı bir arena aslında. Ve bu şatafatlı yılan deliğinin tam ortasında, baş köşede bir filozof oturuyor. Ama dünyevi zevklerden arınmış, böyle köşesine çekilmiş bir bilge değil bu adam. Hiç değil hem de. Tiranla kadeh tokuşturan, felsefe dersleri için para alan, lüksü adeta bir sanat gibi yaşayan biri var karşımızda. Kireneli Aristippos. Kuzey Afrika'nın o zengin kolonisi Kirene'den kalkıp Atina'ya gelmiş ve meşhur Sokrates'in öğrencisi olmuş bir adam. Ki bu çok çarpıcı bir detaydır. Karşımızda devasa bir tezat var. Şöyle düşün, Sokrates'in diğer öğrencilerini gözünün önüne getir. Mesela Platon'u veya Xenofon'u falan düşün. Hepsi son derece idealist figürler. Sade, mütevazı, maddi dünyadan tamamen elini eteğini çekmiş isimler bunlar. Felsefeyi bulutların üzerinde soyut bir erdem arayışı olarak görüyorlar. Ama Aristippos, işte burası inanılmaz, felsefe tarihinde ders vermek için para alan ilk kişi. Evet, sofistleri saymazsak doğrudan Sokrates'in çevresinden çıkıp bunu yapan ilk filozof. O felsefeyi böyle pratik bir yaşam sanatı ve açıkçası hayatta kalıp iyi yaşamak için bir araç olarak kurguluyor. Eğer bunu daha büyük bir resme bağlarsak, Aristippos'un kendi çağdaşlarını bile çileden çıkaran kısmı tam da bu pragmatizmi zaten. Yani o dönemde Atina'da bilgeliği satmak, özellikle de Sokrates'in o yakın çevresinde resmen felsefeye ihanet etmek gibi algılanıyordu. Bir nevi satılmışlık gibi görülüyor yani. Kesinlikle öyle. Ancak Aristippos'un dünyaya bakış açısı, onu diğer filozofların ahlaki bulmayıp burun kıvıracağı o lüks ve protokol dolu Sirakuza sarayına kadar taşıyor. Diğerleri bu gösterişten bucak bucak kaçarken, Aristippos müthiş bir hızla o ortama adapte oluyor. Üstelik bu adaptasyon sadece basit bir hayatta kalma numarası falan da değil. Onun tüm felsefesinin, yani dış dünyayla nasıl başa çıkacağımızın formülünün yazıldığı dev bir laboratuvar haline geliyor o saray. Tam bu noktada insan ister istemez şunu soruyor tabii. Peki ama bu kadar lüksün içinde bir tiranın iki dudağının arasına bakan tehlikeli bir sarayda felsefi bütünlüğünüzü nasıl korursunuz? Çok haklı bir soru. Yani ya onların oyununun bir parçası olup tamamen yozlaşırsınız ya da kendi doğrularınızdan vazgeçersiniz. Başka bir seçenek yokmuş gibi duruyor. Ama Aristippos'un bulduğu yol gerçekten eşsiz. Dinle, sarayda geçen öyle bir olay var ki onun dış dünyaya karşı geliştirdiği bu zırhı tek bir sahnede kusursuzca özetliyor. Şöyle hayal etmeni istiyorum, Dionysios'un o ihtişamlı sarayında devasa bir şölen var, masalar şaraplarla dolup taşıyor, aristokratlar, komutanlar hepsi orada. Ve gerilimin aniden yükseldiği bir an yaşanıyor. Bir anlaşmazlık ya da belki de tiranın kasıtlı bir kışkırtması, sebebi ne olursa olsun, bir anda saraydakilerden biri Aristippos'un tam karşısına geçiyor ve herkesin gözü önünde onun yüzüne tükürüyor. Salona buz gibi bir sessizlik çöküyor o an, müzik susuyor. O çağda, o kültürde beklenen tek bir reaksiyon var, o da kan dökülmesi. Onur, antik dünyada her şeydir çünkü. Yüzüne tükürülen bir adamın dünyayı yakması, karşısındakini düelloya davet etmesi beklenir. Ama Aristippos kılını bile kıpırdatmıyor, yüzündeki tükürüğü gayet sakin bir şekilde siliyor, gülümsüyor ve salondakilere dönüp şöyle diyor. Bir balıkçı denize açıldığında küçük bir balık yakalamak için bile deniz suyuyla, dalgalarla baştan aşağı ıslanmaya katlanır. Ben burada bu koca sarayda böylesine büyük bir zenginliği yakalamak için üzerime biraz tükürük sıçramasına mı katlanamayacağım? Olayı tamamen
Ama tamamen doğal, sıradan bir dış faktör olarak görüyor. Bir dalganın çarpması ne kadar kişisel bir hakaretse, o adamın tükürüğünü de o kadar kişisel alıyor. Burada büyüleyici olan şey bu tepkinin ardındaki psikolojik mekanizmayı incelediğimizde ortaya çıkıyor. Ortada bir pasiflik veya korkaklık olmadığını çok net bir şekilde görebiliriz. Aristopos, karşısındaki insanın eyleminin kendi iç dünyasına, kendi duygusal dengesine sızma gücü olmadığını kanıtlıyor aslında. Bu müthiş bir iç denge ve dış koşullara karşı olağanüstü bir esneklik gösterisi. Yani o hakareti resmen doğanın bir gerçeği, sıradan bir hava durumu olayı gibi sınıflandırarak zehrini alıyor, değil mi? Çok doğru bir ifade, zehrini alıyor. Hiçbir dış olayın, hiçbir fiziksel müdahalenin bireyin iç huzurunu ele geçirmesine izin vermeme becerisi bu. İşte bu, onun felsefesinin temel taşıdır. Ve bütün bir Kirene okulu da aslında bu dalga geçici, sarsılmaz duruşun üzerine inşa ediliyor. Aristippos, kendi yaşam pratiklerinden yola çıkarak Kirene okulunu kuruyor. Yani felsefe tarihindeki ilk sistematik hazcılığı, daha çok bilinen adıyla hedonizm akımını. Hepimizin duyduğu ama genelde çok yanlış anladığı o meşhur kelime. Kesinlikle yanlış anlaşılan bir kavram. Bu okulun temel iddiası eski Yunanca tabirle yaşamın telosunun yani nihai amacının bedensel ve anlık hazza ulaşmak, acıdan ise tamamen kaçınmak olduğudur. Sadece haz ve acı ikilemi üzerinden dünyayı okuyorlar yani. Onlara göre insan doğası gereği sadece kendi hissettiği duyumları, acıyı veya hazzı kesin olarak bilebilir. Dış dünyayı tam anlamıyla bilemeyiz. Bu yüzden bilginin de ahlakın da merkezinde doğrudan o an hissedilen haz vardır. Eğer ben sadece şimdiki anın hazzını umursarsam, yarını hiç düşünmeden bütün paramı harcarım, sağlığımı mahvederim, her şeyi yıkar geçerim. Aristippos bu sonucu düşünmeme halini, bu potansiyel yıkımı nasıl meşrulaştırıyor? Yani şarap içelim, gerisini boş verelim demek gerçekten derin bir felsefe midir? Felsefe tarihinde ona yöneltilen en büyük eleştiri tam da budur zaten. Ancak Aristippos'un savunduğu anlık haz kavramı aslında zaman algısıyla çok daha sofistike bir şekilde bağlantılıdır. O, geçmişin hatıralarını, pişmanlıklarını ya da geleceğin kaygılarını bir kenara bırakır. Neden biliyor musun? Çünkü geçmiş artık yoktur, bitmiştir. Gelecekse henüz gelmemiştir, ihtimalden ibarettir. Yani elimizde olan tek gerçeklik şu an. Aristippos, bizi kör bir yıkıma, sığ bir parti hayatına falan değil, zihnin gereksiz yüklerinden tamamen kurtulup ana odaklanmaya davet eder. Bu yaklaşım, onu kendisinden yıllar sonra gelecek olan meşhur hazcı Epikuros'tan da keskin bir şekilde ayırır. Bak, Epikuros da bir hazcıydı ama onunki çok daha farklı bir kul vardı. Hani bunu netleştirmek lazım. Epikuros'un felsefesi uzun ve yorucu bir günün ardından o ayaklarınızı sıkan dar ayakkabıları nihayet çıkarmaktaki o büyük rahatlama hissi gibi. Ataraksiya dediği o acının, sıkıntının yokluğu yani sadece huzur bulmak. Ama Aristippos'unki o ayakkabıları çıkarıp üstüne bir de harika yoğun tatları olan şahane bir ziyafetin tadını çıkarmanın verdiği o aktif coşkulu haz. Bu analoji, ikisi arasındaki o derin farkı kusursuz bir şekilde özetliyor. Epikuros, zihinsel bir dinginlik, acısızlık arayışındayken, bir köşede sessizce oturup güvende olmayı yeğler. Ama Aristippos, acının yokluğuyla falan yetinmez. Doğrudan, somut, duyusal ve aktif bir hazzı savunur o. Üstelik Aristippos'un radikal eşitlikçiliğine göre, tüm hazlar duyusal kökenlidir. Hazzın yükseği veya alçağı, entelektüeli veya bedenseli diye bir hiyerarşi yoktur onun dünyasında. Yani bir geometri problemi çözerken alınan haz ile o ziyafette güzel bir şarap içerken alınan haz arasında niteliksel bir fark görmez. Tek fark, hazzın bedende yarattığı şiddettir, yoğunluğudur. Yüzyıllar sonra John Stuart Mill'in o meşhur yüksek hazlar, alçak hazlar ayrımına taban tabana zıt bir duruştur bu. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence.
Çünkü tüm bu duyusal haz, anı yaşama vurgusu falan bizi onun lüks içinde kendini kaybetmiş, sığ biri olduğu yanılgısına çok kolay düşürebilir. Çoğu kişi de bu yanılgıya düşer zaten. Benim az önce sorduğum yarınımı mahvetmez miyim soruma verdiği o derin cevabın şifresi aslında onun bütün felsefi sistemini bir arada tutan o meşhur omurga cümlesinde gizli. O ünlü söz. Gerçekten duvarlara asılacak, her gün okunacak bir motto bu. Şöyle diyor Aristippos, hazlara sahip olun ancak hazlar size sahip olmasın. Yani lüksü ve zevki sonuna kadar yaşayın ama onlara asla hiçbir koşulda bağımlı olmayın diyor. Yani o şaraba, o lükse bağımlı hale gelirsen artık hazzın değil, acının ve onu kaybetme korkusunun esiri olursun. Sarayda altın tabaklarda yemek yerken bile bağımsızlığını koruyabilmek. Her an ama her an o sarayı arkasında bırakıp gidebilecek zihinsel özgürlüğe sahip olmaktır asıl mesele. Bu bağımlılığı reddetme halini en net gördüğümüz yerlerden biri de dönemin en ünlü kurtizanı, yani yüksek sınıf eşlikçisi olan Lais ile olan ilişkisi. Evet, antik çağ magazine konu olmuş bir ilişkidir bu ama aslında çok daha derindir. Kaynaklar bu ilişkiyi sadece bir dedikodu malzemesi olarak falan değil, çok net bir felsefi duruş olarak aktarıyor bize. Aristippos, Lais ile birlikte o ihtişamı, o tutkuyu, lüksü onunla paylaşıyor ama işin sırrı şu, Aristippos onu mülk edinmeye, sahiplenmeye çalışmıyor. Ve Lais'e ait olmayı da reddediyor. Lais'in de kendi hayatını kontrol etmesine, duygusal bir prangaya dönüşmesine asla izin vermiyor. Birlikte olma ama asla birbirine bağımlı olmama durumu var ortada. Otonomiye saygı diyebiliyoruz. Tıpkı o tükürük olayındaki gibi dışarıdaki o büyük zevkin de kendi içsel direksiyonunu, otonomisini ele geçirmesine asla müsaade etmiyor adam. Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor yalnız. Gerçek özgürlük nedir? Aristippos'un bu yaşam tarzı, onunla aynı dönemde yaşamış olan kinik felsefenin öncüsü Sinoplu Diyojen'in yaklaşımıyla taban tabana zıttır mesela. Diyojen, Aristippos'un Tiran'ın sarayındaki yaşamına, altınlarına ve Lais ile olan o ilişkisine bakar ve onu şiddetle küçümser. Diyojen için o, basitçe kralın fino köpeğidir, başka bir şey değil. Kralın fino köpeği çok ağır bir laf. Evet, Diyojen her şeyden vazgeçmeyi seçmiş bir figür. Hani şu meşhur fıçıda yaşayan adam, elinde sadece bir pelerini ve bir sopası var. Dünyevi her şeyi reddeden adam. Sosyal normları, parayı, konforu tamamen elinin tersiyle itmiş. Diyojen'e göre özgürlük dış dünyanın senin elinden alabileceği hiçbir şeye sahip olmamaktır. Çünkü kaybedecek bir şeyin yoksa kimse seni kontrol edemez. Evet, bu da kendi içinde aslında çok güçlü ve sarsılmaz bir hayatta kalma stratejisi. İki filozofun bu çatışması aslında felsefe tarihinin en büyük yüzleşmelerinden biridir. Ve burada bir tarafı haklı, diğerini haksız ilan edemeyiz. İkisi de aynı hedefe, yani o mutlak bağımsızlığa ulaşmaya çalışıyor. Sadece yolları tamamen farklı. Diyojen, özgürlüğü tamamen kopuş ve reddediş üzerinden tanımlarken, Aristippos'un ona verdiği cevap kendi içinde muazzam bir pratik bilgelik taşır. Aristippos der ki, asıl maharet her şeyden kaçmak değil, o zevklerin tam ortasında durup yine de onlara esir düşmemektir. Daha kaçıp dünyadan soyutlanmak kolayı seçmek gibi görüyor biraz. Toplumsal uyum sağlamak, insanlarla geçinmek, dünyanın nimetlerinden sonuna kadar faydalanıp zihnen onlara mesafeli kalabilmek işte asıl güç budur der Aristippos. Yani Diyojen hiçbir şeye sahip olma ki özgür kalasın derken, Aristippos her şeyi deneyimle ama zihninde onlara o kadar mesafeli ol ki hiçbiri seni kontrol edemesin diyor. Bir yanda fıçıda yaşayıp her şeyi reddeden bir adam, diğer yanda sarayın tam ortasında altınların içindeyken bile zihnini o sarayın dışında tutabilen bir adam. İki zıt özgürlük tanımı. Hangisi daha zor tartışılır. Gerçekten öyle. Peki böylesine bireysel, böylesine insanın kendi zihinsel disiplinine ve ana odaklı bir felsefe nasıl oldu da kaybolup gitmedi? Sonuçta ortada Platon'un akademisi gibi devasa yazılı metinler, kurallar zinciri falan yok. Bu öğreti geleceğe nasıl aktarıldı? Devasa yazılı metinler yok, evet. Ama antik dünya için çok daha radikal ve güçlü bir aktarım zinciri var ortada. Aristippos, felsefi mirasını bizzat kızı Arete'ye aktarıyor.
Bir kadına. Evet. Bu ataerkil antik Yunan toplumu açısından gerçekten olağanüstü bir durum. Arete, babası tarafından bizzat eğitiliyor ve onun ölümünün ardından Kirene Okulu'nun başına geçiyor. Bir felsefe okulunu yöneten bir kadın. Sadece bir eş veya figüran değil, antik çağda bir felsefe okulunu yöneten, kendi öğrencilerini yetiştiren nadir kadın filozoflardan biri olarak tarihe geçiyor. Bir kadın filozofun o dönemde, üstelik doğrudan bedensel haz üzerine kurulu, toplumun ahlak bekçilerini fena halde rahatsız edebilecek bir okulu yönetmesi, felsefe tarihi açısından gerçekten muazzam bir detay. Dahası da var. Bu matriarkal diyebileceğimiz entelektüel zincir sadece Arete ile de sınırlı kalmıyor. Arete, babasından devraldığı bu felsefeyi kendi oğluna aktarıyor. Torunu Aristipos'a. Evet, torunun adı da Aristipos. Ve bu genç Aristipos, tarih sayfalarında Metrodidaktos, yani annesi tarafından eğitilen lakabıyla anılıyor. Annesi tarafından eğitilen, gerçekten harika bir ünvan. Felsefe tarihinde eşi benzerine pek rastlanmayan, bilginin babadan kıza, kızdan da toruna geçtiği 3 kuşaklık kesintisiz bir zincir bu. Peki bu ailenin başlattığı hani o anlık hazza ve bireysel otonomiye odaklanan kıvılcım sadece kendi dönemlerinde mi kalıyor yoksa modern dünyada da bunun izlerini görebiliyor muyuz? Görmez miyiz? Çünkü Aristipos'un o sadece kendini düşünen bireysel hazcılığının bugünün karmaşık felsefelerine nasıl dönüştüğünü gerçekten merak ediyorum. O kıvılcım, yüzyıllar sonra çok daha büyük bir felsefi yangına dönüşüyor aslında. Aristipos'un insan eylemlerinin tek gerçek ölçütü alınan haz ve kaçınılan acıdır şeklindeki temel fikrini bir ele alalım. Yüzyıllar sonra 18. ve 19. yüzyıllarda Jeremy Bentham ve John Stuart Mill gibi düşünürler bu temel ölçütü alıp müthiş bir sıçrama yaptırıyorlar. Faydacılık, yani utilitarianism akımını kuruyorlar. Bentham'ın yaptığı şey, Aristipos'un o tamamen bireysel olan haz ve acı formülünü alıp bunu matematiksel bir ölçekle bütün bir topluma uygulamaktır. Yani Aristipos'un şu an bana en çok ne haz verir sorusunu, şu an toplumun en büyük çoğunluğuna en çok ne haz verir sorusuna çeviriyorlar, öyle mi? Aynen öyle. Bireysel zevk arayışı bir anda toplumsal bir yasa yapma ve etik kuralı hesaplamasına dönüşüyor. Bireyden topluma inanılmaz bir geçiş. Kesinlikle. Faydacılık, yasaların veya eylemlerin doğruluğunu o eylemin toplumda yarattığı toplam mutluluk ve haz üzerinden hesaplar. İşte devasa siyaset ve etik felsefelerinin temelindeki o toplumsal haz arayışının köklerini kazıdığınızda karşınıza Kirene'den çıkıp gelen o adam çıkar. Yüzüne tükürüldüğünde bile o içsel dengesini kaybetmeyen, gülümseyen Aristipos'un o radikal fikri. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi senin için, yani bizimle birlikte bu yolculuğa çıkan senin kendi yaşamın için bir araya toplayalım. Aristipos'un binlerce yıl öncesinden gelen hikayesi aslında bize bugün için inanılmaz pratik bir hayatta kalma rehberi sunuyor. Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir rehber. Bize arzularımızın kölesi olmadan da bu dünyadan keyif alabileceğimizi gösteriyor. Dış dünyanın bize fırlattığı haksızlıkları, suratımıza çarpan o tükürükleri sadece sıradan bir deniz dalgası gibi karşılayabilme gücünü öğretiyor. Lüksü veya konforu şeytanlaştırmıyor, sadece onları ruhumuzu satmamamızı, onlara sahip olmamızı ama sahiplenilmememizi tembihliyor. Kendi işgalenizi öylesine sağlam, öylesine otonom inşa etmelisiniz ki dışarıdaki o sarayın ihtişamı veya oradaki insanların yargıları o kalenin duvarlarında sadece bir yankı olarak kalsın. Düşüncelerimizi toparlamadan önce Aristipos'un dünyasından süzülen ama bugüne tam şu anki modern hayatına dokunan son bir düşünceyi, kendi başına üzerine kafa yoracağım bir provokasyonu zihnine bırakmak istiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Bugün milattan önceki bir tiranın sarayında değiliz belki ama hazlara ulaşmanın Aristippos'un hayal bile edemeyeceği kadar kolay, hızlı ve her an elimizin altında olduğu bir dünyadayız. Tek bir dokunuşla yemekler, eğlenceler, dikkatimizi dağıtacak binlerce dijital ve fiziksel zevk tam avucumuzun içinde. Her an erişilebilir durumdalar. Şimdi, günlük hayatında deneyimlediğin o bitmek bilmeyen, her an sana sunulan hazları bir düşün. Gerçekten
Ama gerçekten o hazların efendisi sen misin? Yoksa bilmeden onlara sahip olunduğun, görünmez sınırları olan devasa bir haz sarayının içinde mi yaşıyorsun? Bu kışkırtıcı soruyu seninle baş başa bırakıyoruz.